Bugün Bir Nefis Mutfağı'nda lezzeti sayesinde pek çoğumuz tarafından sevilen ve hemen hemen herkesin tadını bildiği tantuni yapıyoruz. Hızlı ve pratik bir yemek olması açısından kökeninin Yörük kültürüne dayandığı söylenir. Günümüzde de Mersin ve Antakya yöresinde yaygın bir şekilde yapılır. Ancak hemen her şehirde tantuni yapan bir yer bulmak mümkün. Genel olarak lavaş arasında baharatlarla lezzetlendirilmiş küçük et parçalarından oluşan bir yemek diyebiliriz. Bir nefis tarifiyle artık siz de evinizin konforunda nefis tantuniler yapabilecek, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartabileceksiniz. Tarifin yapılışına geçmeden önce kanalımıza ekranın sağ alt tarafındaki abone ol simgesine tıklayarak abone olup bildirimleri de açarak yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. İşe önce eti doğramakla başlıyoruz. Ben kolay olsun diye eti kasabıma uzun şeritler halinde kestirdim. Bu şekilde küçültmek çok daha kolay oldu. Tantuni için genelde tranç eti tercih edilir. Dananın but kısmındaki yağsız bir kısım. Ama tabii siz antrikottan ya da bonfileden de yapabilirsiniz. Sinirlerinden arındırılmış olmasına dikkat edin sadece. Parçaları olabildiğince küçültüyoruz. Tantuninin özelliği budur. Hatta bazı yörelerde eti satırdan bile geçiriyorlar. Et hazır. Bir tabağa aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi çok küçük doğranmış ve sinirli kısımları çok güzel temizlenmiş. Artık pişirmeye geçebiliriz. Kullanacağınız et bonfile değilse mutlaka bir ön pişirme yapmanız gerekiyor. Ben fazla sıvı eklemeden eti mümkün olduğunca kendi suyuyla pişirmek istediğim için düdüklü tencere kullanıyorum. Normal bir tencerede de pişirebilirsiniz elbette. Ancak mutlaka su eklemeniz gerekecektir. Bu da lezzeti birazcık etkiliyor. Bu yüzden varsa düdüklü tencere tercih edin. Tuzu da bu aşamada eklerseniz çok daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi et kavruldukça ısıyla birlikte suyunu biraz verdi. Et suyunu verdi belki ama pişirmek için yine de yeterli gelmeyecektir. Bu yüzden yarım çay bardağı kadar da süt ekliyoruz. Su da olur ama böyle daha lezzetli oluyor. Siz tencerede pişiriyorsanız mecburen su da eklemeniz gerekecektir. Et suyunuz varsa çok daha iyi olur tabii. Tencereyi kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Et parçaları çok küçük olduğu için normal pişme süresinden daha çabuk pişeceklerdir. Bu yüzden kontrollü olun lütfen. Dağılmasınlar. Bu sırada biz de içinde kullanacağımız malzemeleri hazır edelim. Ben içinde kırmızı soğan, maydanoz ve domates kullanacağım. Ama bu kısım tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Acı biber turşusu da çok yakışıyor mesela. İşe önce soğanı hazırlamakla başlayalım. Soğanın kabuğunu soyup ince ince doğrayacağız. Ben kırmızı soğan tercih ettim ama beyaz soğan da olur elbette. Mümkün olduğunca ince kesmeye çalışın. Yarım ay şeklinde doğradığımız soğanları derin bir kaba aktarıyoruz. Domates tantuniye çok yakışıyor. Domatesleri de küçük küçük doğruyoruz. Ben kabuklarını soymadım. İsterseniz soyabilirsiniz tabii. Ama bence gerek yok. Domatesler de hazır. Bir tabağa alalım. Yeşillik olarak da maydanoz kullanacağım. İsterseniz marul da kullanabilirsiniz. Temizleyip ayıkladığımız maydanozları ince olacak şekilde doğruyoruz. Tüm malzemeler hazır olduğuna göre etlere son halini verebiliriz. Geniş bir tavayı ocağa alıp ısınmasını bekliyoruz. Isınan tavaya et yağı ekliyoruz. Tranç eti yağsız bir et olduğu için lezzet vermesi açısından et yağı da kullandım. Kuyruk yağı değil, dikkat edin. Kolay erimesi için de bu yağ parçalarını birazcık küçülttüm. Yağ eriyince üzerine daha öncesinde hafif bir ön pişirme yaptığımız etleri ekliyoruz. Eti biraz bu yağla kavuruyoruz. Lezzet katmak için tabii ki baharatlar. Kırmızı toz biber ve karabiber. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Tantuni harcı yağlı olacak ki bu yağa lavaşları batırabilelim. Bunun için yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyor ve karıştırıyoruz. Etlerin biraz pişip yağ ve baharatla bütünleşmeye ihtiyacı var.
Bunun için çok az da su ekleyeceğiz. Ama normal su yerine düdüklüdeki o lezzetli et suyundan ekliyoruz. Etin durumuna göre azar azar ekliyorum. Bu şekilde kaynayıp lezzetleri iyice birbirine geçiyor. Bu arada o ilk başta eklediğimiz et yağından kalan parçaları da temizlemeyi unutmayalım. Etler neredeyse hazır. Çok güzel pişmişler. En son lezzet için 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ve kekik ekleyip karıştırıyor. Etimizi ocaktan alıyoruz. Artık tantuniyi hazırlamaya başlayabiliriz. Biz lavaş kullanacağız ama ekmek de olur elbette. Fakat ekmek ya da lavaş fark etmez. Sıcak olması önemli. Bu yüzden lavaşın sığacağı büyüklükte bir tavayı ocağa alıp kızdırıyoruz. Lavaşı tavaya alıp her iki tarafını da ısıtıyoruz ki tantuni çok daha güzel olsun. Bu şekilde yapıldığında lavaşı sarmak da çok daha kolay oluyor. O sırada soğanları da hazır etmek için bol sumak ve tuz ekleyip ovuyoruz. Böylece hem daha lezzetli oluyor hem de soğanın acısı biraz çıkıyor. Şimdi en güzel kısım sunum. Lavaş ısınmış. Dikkatlice alıp sıcak lavaşı etteki nefis yağlı suya güzelce buluyoruz. Her yerine bulaşsın mutlaka. Lavaşın içine uzun bir şerit halinde önce etleri diziyoruz. Üzerine soğan, domates ve bol bol maydanoz. İsterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Lavaşın önce alt tarafını kapatıyoruz ki malzemeler alttan dökülüp tantuniyi yemek zorlaşmasın. Sıkı şekilde sarıp kapatıyoruz. Uç kısmını bu şekilde suyla ıslatıp kapattığınız yeri sıcak tavaya koyarsanız o kısım tamamen yapışıyor. Hem tantuni daha sıcak oluyor hem de yemesi de kolaylaşıyor. Tarif defterimize yemelere doyamayacağınız bir yemek daha ekliyoruz. Özellikle et seviyorsanız kesinlikle çok seveceğiniz bir tarif. İsterseniz eti hazır edip pişmiş şekilde buzlukta saklayabilirsiniz. Yapacağınız zaman tavada lezzetlendirerek pratik bir şekilde hazır edersiniz. Bu şekilde özellikle zamanınızın kısıtlı olduğu günlerde sizi gerçekten kurtaracak bir tarif. Üstelik oldukça da besleyici. Umarız en kısa zamanda dener ve sonuçları da bizimle paylaşırsınız. Malzeme listesi her zamanki gibi açıklamalar kısmına eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.